Hepinize merhaba. Doktor X ailesi, ben Doktor Kemal Aslan. Şimdi testlerle ilgili biliyorsunuz çok sayıda soru geliyor sizden. Bunları sizin anlayacağınız şekilde böyle kısa kısa özetlemeye çalışıyorum. Şimdi hemogramdır, biyokimyadır, birçok test paneliyle ilgili biliyorsunuz videolarımız var. Bu videoda size çok kısa idrar, hormon, biyokimya ve hemogram, bu 4 ana test başlığını arkadaşlar özetleyeceğim. Bu tahliller, yaptırdığınız tahliller varsa niye artar, niye azalır, bunları kısaca görmüş olacaksınız. Tabii bu testler böyle çok kısa anlatılmaz ama hani böyle biraz özetlemek durumundayım. Normalde hepsini anlatsam en az 5-6 saat sürer arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Yine her videoda olduğu gibi arkadaşlar, bir sorunuz varsa yorum kısmından bana çekinmeden sorabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Örnek rapor koydum buraya, bakın. İlk testimiz nedir? HBsAg. HBsAg hepatit B surface antijen demek. HBsAg pozitifse arkadaşlar, bu sizde hepatit B virüsü var. Hepatit B kapmışsınız demektir. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bununla ilgili videom var. Üstten izleyebilirsiniz. İkinci kısaltmamız nedir? Anti-HBs. Bu hepatit B virüsü sizde var. Vücudunuz buna karşı antikor oluşturmuş, bağışıklık sağlamış demek. Bunun oluşması iyi bir şey. Yani vücudunuz artık hepatit B virüsünü tanıyor ve sizi koruyor demektir. Anti-HCV. Bu nedir arkadaşlar? Bunun pozitif olması sizde hepatit C virüsüne karşı antikor oluşmuş demektir. Bu antikor hepatit B'den farklı olarak sizi korumaz. Onun için anti-HCV'nin pozitif olması sizde hepatit C virüsü var demektir. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Anti-HIV. HIV nedir? İşte AIDS'e yol açan virüs, biliyorsunuz. Bununla ilgili çok videom var, anlatmıştım. Anti-HIV'in pozitif olması sizde HIV virüsü olduğunu gösterir arkadaşlar. Bunun maalesef kesin bir tedavisi yok. Yavaşlatıcı tedaviler var. Şimdi ona girmeyelim. Anti-HIV'in pozitif olması dolayısıyla kötü bir şey. Geçiyoruz VDRL. VDRL testi arkadaşlar çok sık istenir. Özellikle tarama testidir bu. Niye istenir? Sifiliz, yani frengi hastalığı için bir tarama testidir. Bu aslında sifilize özgü değil ama sifilizde pozitif olur. Bunun pozitif oluşunu yol açan bazı nedenler de var. Mesela işte gebeler, ileri yaşlar, romatoid artrit varlığı ya da işte kanda bir takım antikorların varlığı, aşı olma gibi durumlarda VDRL yalancı pozitif olabilir ama VDRL pozitifse sizde daha ileri testlerle sifiliz araştırılır. Sifiliz olabilir demek bu. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Bakın burada CA153. Bu karbonhidrat antijen 153 demek. Bu arkadaşlar tümör markerlarından biridir. CA153 genellikle meme kanserinde artar ama birçok kanserde ve iyi huylu durumda da artabilir. İlla meme kanseri demek değil. Bir diğer testimiz nedir? CA199. Bu da karbonhidrat antijen 199 demek arkadaşlar. Bunun çok yüksek olması genellikle pankreas kanserini gösterir ama pankreasın iyi huylu hastalıktan da artabilir. İlla kanser demek değil ama ne kadar yüksekse risk o kadar fazla demektir. Bir diğer testimiz CA125. Bu da karbonhidrat antijen ya da karsinoma antijen 125 demek. Bu CA125 de arkadaşlar genellikle over, yani yumurtalık kanserinde artar. Ama overin kistleri, işte miyomlar birçok durumda da artabilir. İlla kanser demek değil. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? CEA. Bu ne demektir? Karsino, embriyonik antijen. Bu CEA da özellikle kalın bağırsak, kolon, yani ince bağırsak, pankreas, mide gibi kanserler de artabilir. Ama birçok iyi huylu durumda da artar. İlla kanser demek değil. Bir tümör tarama testidir. HE4 nedir arkadaşlar? Human Epididymis 4 denen bir protein. Bu HE4 arkadaşlar özellikle yumurtalık kanserinde artar. Tek başına istenmez bu. CA125 ile birlikte genellikle istenir. Bunun yüksek olması yumurtalık kanseri riskini gösterir. Ferritin. Ferritin nedir arkadaşlar? Vücutta demiri depolayan bir protein. Ferritin testi genellikle kansızlık tanısında
istenir. Ferritinin düşük olması özellikle demir eksikliği anemisini gösterir. Yüksek olması çok fazla önemli değil. Birçok enfeksiyonları falan artar. Ona girmeyeceğim şimdi. Free PSA. Bakın bazen serbest PSA da denir buna. Bu PSA testinin kanda proteine bağlanmamış halidir. Free PSA yüksekliği yine PSA gibi prostat hastalıklarında, prostat kanserinde görülebilir. PSA'nın tamamını ölçen bir test. Prostat spesifik antijen demek arkadaşlar. PSA yüksekse tabii yüksekliğine bağlı olarak ya prostat kanseri, ya prostatın iltihapları ya da prostatın iyi huylu büyümesi akla gelir. Prostatı özgü bir nedir? Testtir. PSA arkadaşlar. ALT nedir? Alanin amino transferaz. Bu ALT meşhurdur. Genellikle karaciğer, safra hastalıklarında artar. Az oranda da kas, kalp hastalıklarında artabilir ama karaciğere daha spesifik bir test. Albumin bir proteindir. Kanda genellikle istenir. Bu besinsel eksiklik var mı ya da işte bir takım multiple miyelom gibi kanserlerin taramasında karaciğer yetmezliği var mı? İşte böbrek fonksiyonları iyi mi? Malnütrisyon yani beslenme eksikliği var mı gibi durumlarda istenen bir test. Bir kan proteini albumin. Bir diğer test nedir arkadaşlar? Bakın ALP, alkalen fosfataz demek. Bu bir enzim arkadaşlar. Kemikte, karaciğerde, gebelerde, plasentada, safra yollarında olan bir enzim. Özellikle karaciğer, safra yolları hastalıklarında ve kemik hastalıklarında artar. Ayrıntısını üstteki linkten izleyebilirsiniz. Bunu daha önce anlatmıştım. Bir diğer testimiz nedir? Bakın amilaz. Bu bazen AMY şeklinde de kısaltılabilir. Amilaz pankreas hastalıkları ve tükürük bezi hastalıklarında artan bir enzim arkadaşlar. Bir diğer testimiz nedir? AST, aspartat aminotransferaz demek. Bu da ALT gibi özellikle karaciğer ve safra hastalıklarında artar. Onun dışında ne de artar? Kalp hastalıklarında artar, kas hastalıklarında artar ve bazı böbrek hastalıklarında artabilir. Ama bunun yüksek olması genelde karaciğer hastalığını düşündürür. Total bilirubin, T-bil diye kısaltılabilir. Bu eritrositlerin bir yıkım ürünü arkadaşlar. Bunun yüksek olması özellikle karaciğer ya da safra yollarında bir hastalık ya da işte hemolitik anemileri düşündürür. Çok yüksek değerlerde zaten vücutta sarılık oluşur. Direkt bilirubinin karaciğerde işlenmiş halidir. Bunun da yüksek olması yine karaciğer, safra yolları hastalıklarını karaciğerden bağırsağa bir tıkanıklığı, kolestaz diyoruz, gösterir. Üre ya da bun, bu ikisi aslında aynı şeydir ama bun dediğimiz arkadaşlar blood urine nitrojen yani üredeki azot oranını gösterir. Üreyi 2.14'e bölerseniz bunu verir. Üre ya da bun testi niye istenir arkadaşlar? Genellikle sizde bir böbrek sorunu var mı? Böbrek yetmezliğinde artan bir test. Onun dışında işte bir takım protein yıkımının arttığı hastalıklarda da artar. Ama genellikle böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için istenir. Bir diğer testimiz nedir? Fosfor, P ile kısaltılır. Bu da elektrolit dengesini görmek için bazı böbrek hastalıkları, kemik hastalıkları, paratiroid bezi hastalıklarının tarısında istenen bir test. Fosfor testi. GGT dediğimiz nedir arkadaşlar? Gamma glutamin transferans. Bu da yine karaciğer hastalıklarında artar ama özellikle alkolik olanlarda yani alkol kullanımında GGT özellikle artar. Onun dışında böbrek hastalıklarında, safra ve pankreas hastalıklarında artabilir GGT ama genelde karaciğer hastalıklarında yükselen bir test. Evet, bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Bakın, troponin. Troponin meşhurdur. Özellikle kalp krizi riskini erkenden gösteren bir test. Daha doğrusu kalp krizinde erkenden artan bir test. Hemen 2-3 saat içinde yükselmeye başlar. Bunun yüksek olması kalp krizini genellikle gösterir.
Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Bakın burada glikoz. Meşhur kan şekeri. Bu bazen açken istenir. Açlık glikoz diyoruz. Bazen tokken istenir. Tokluk glikoz diyoruz. Özellikle niye istenir bu? Hipoglisemi tanısında ya da diyabet tanısında veya tedavi takibinde istenir. Meşhur bir test biliyorsunuz. Evet. HDL nedir? High Density Lipoprotein. Bu yüksek densite lipoprotein demek. Sizin o bildiğiniz iyi kolesterol dediğimiz bu. HDL'nin yüksek olması iyi bir şey çünkü kolesterolü ne yapar? Karaciğere taşır temizlemek için. Onun için HDL'nin yüksek olması iyidir. LDL Low Density Lipoprotein arkadaşlar, yani sizin bildiğiniz şekilde kötü kolesterol. Bu da kolesterolü hücrelere taşıdığı için damar sertliği ve kalp hastalığı riskini arttırır bunun yüksek olması. Bir diğer testimiz de kolesterol. Bu total kolesterol şeklinde de geçer arkadaşlar. Kolesterolün yüksek olması yine kalp ve damar hastalığı riskinin yüksek olduğunu gösterir. Onun için pek yüksek olmasını istemeyiz. Kalsiyum Ca sembolüyle gösterilir. Bu da niye? Paratiroid hastalıkları, böbrek hastalıkları, elektrolit dengesinin izlemek için istenen testlerden biridir. Bunu da üstteki linkten ayrıntı olarak ne yaparsanız izleyebilirsiniz. Şimdi ayrıntısına girmeyeceğiz. Klor Cl sembolüyle gösterilir arkadaşlar. Bu da yine elektrolit, su, asit baz dengesinin izlenmesi için istenen testlerden biri. Özellikle ağır hastalıklarda istenir. Rutinde pek istenmez. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? CKMB. Kreatinin kinazın MB formu bu. Bu kreatin kinaz yani CK enziminin formlarından biri. CKMB özellikle kalp kasında olduğu için yüksek olması kalp hastalığı, kalp kası iltihabı, kalp krizinde bir riski gösterir. Yani kalp krizi testlerinden biridir CKMB. Bir diğer testimiz neymiş arkadaşlar? Bakıyoruz. Kreatinin. Bu genellikle CRE ya da CREA olarak kısaltılır kreatinin. Bu testte böbrek fonksiyonlarını gösterir genelde. Onun için istenir. Kas hastalıklarında artar ama özellikle yüksek olması böbreğin iyi çalışmadığını gösterir. Ayrıntısını üstteki linkten izleyebilirsiniz. Gelelim potasyuma. Sembolü K'dir arkadaşlar bunun, K harfi. Potasyumda tıpkı klor gibi asit baz, elektrolit dengesi ve işte böbrek üstü bezinin fonksiyonlarını izlemek için istenen bir test. Total protein nedir arkadaşlar? Kanımızdaki tüm proteinleri ölçen bir test diyebiliriz. Özellikle albumin, globulin gibi proteinlerden oluşur. Bu da karaciğer fonksiyonlarını görmek, işte vücutta dehidratasyon yani susuz kalma var mı? Ya da bazı kanserlerde de artar bu. Multiple miyelom gibi. Bunları değerlendirmek için ya da işte malnütrisyon yani beslenme eksikliği var mı? Bunu değerlendirmek için istenen bir test, çok fazla istenmez. Sodyum simgesi Na'dır arkadaşlar. Sodyumda asit baz, su dengesi ve elektrolit dengesini izlemek için istenir. Bu da özellikle böbrek fonksiyonları, böbrek üstü bezinin fonksiyonlarını görmek için istenen bir test. TG yani trigliserit arkadaşlar. Bu meşhur biliyorsunuz diyetle alınan bir yağdır aslında. Trigliseritin yüksek olmasını istemeyiz çünkü bunun yüksekliği de özellikle pankreasta iltihaba yol açabilir. Pankreatit yapabilir ya da yine damarlarımızı tıkayabilir. Bu lipid profilinde istenen bir testlerden biridir. Trigliserit, kolesterol gibi, HDL, LDL gibi çok sık istenir. Dediğim gibi yüksek olmasını istemeyiz. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Ürik asit. Bazen UA ya da UA şeklinde kısaltılabilir. Ürik asit de yine özellikle gut hastalığı tanısında kullanılabilir. Yine bir takım hücre yıkımının arttığı lösemi, lenfom gibi hastalıklarda artabilir. Yani ürik asit testi çok durumda artabilir. Ama özellikle gut hastalığının tanısında istenen bir test ürik asit. Bir diğer testimiz nedir? CK.
Bu test nedir arkadaşlar? Özellikle kas hastalıklarında artan bir test. CK yüksekliği varsa sizde bir takım kas hasarı ya da kas hastalıkları vardır demek oluyor. Evet. Geçelim. Diğer testimizde neymiş? Demir. Kısaltması arkadaşlar Fe'dir bunun. Demir biliyorsunuz özellikle proteinli gıdalarda var. Ette, sakatatlarda var. Ne işe yarar? Hemoglobin yapısına girer. Demir eksikse ileride kansızlık gelişir. Onun dışında hemokromatoz gibi bazı hastalıklarda demir birikimi olur. Bu sefer de demir yükselir. Ama genellikle demir testi ne için istenir? Anemi yani kansızlık tanısında istenir. TDBK total demir bağlama kapasitesi. Bu da arkadaşlar demiri taşıyan proteinin ne kadar demir taşıdığını gösteren bir test. Bu da yine demir eksikliği anemisi genellikle tanısında kullanılır. Demir eksikliği anemisi varsa TDBK seviyesi yükselir. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? CRP. Bu CRP meşhurdur. Çok sık istenir. Reaktif protein demek bu. Bu test genelde enfeksiyonlarda artar arkadaşlar. Onun dışında bir takım travmalarda, ameliyatlarda, streslerde de artabilir. Ama CRP'nin yüksek olması genelde vücutta bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Ayrıca kalp hastalığı riskini de arttırır. CRP'nin yüksek olması. Bununla ilgili ayrıntıya üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Bir diğer testimizdedir arkadaşlar. ASO. ASO dediğimiz nedir? Antistreptozin Q. Bu streptokok bakterisinin vücutta oluşturduğu bir antikordur. Bunun yüksek olması ileride eğer tedavi olmazsa neye yol açar? Akut romatizmal ateş ya da böbreğe tutan glomerulonefrit gibi hastalıklara yol açar. Onun için ASO yüksekse bu antibiyotikle tedavi edilir. RF nedir arkadaşlar? Romatoid faktör demek RF. Bu özellikle romatoid artrit denen romatolojik bir hastalıkta artar ama bazen ileri yaşta işte gebelerde bir takım durumlarda da artabilir. Böyle işte lupustur, Sjögren sendromu gibi durumlarda da artabilir. Bazı ilaç kullanımları da artabilir ama RF'nin yüksek olması genellikle romatoid artrit olabileceğini akla getirir. Bir romatolojik hastalıktır. LDH, laktat dehidrogenaz kelimelerinden ismini alır arkadaşlar bu. LDH yüksekliği hemen her türlü hastalıkta olur. Çünkü LDH vücutta çok yaygın bulunan bir enzim. Kas hastalıkları, karaciğer hastalıkları, eritrosit hastalıkları, yani eritrositlerin parçalanması ile giden hastalıklar. Onun dışında yine kemik hastalıkları, aklınıza gelen her türlü hastalıkta artar LDH ama karaciğer hasarında yine sık istenen testlerden biridir. Onun dışında eskiden kalp hasarında da istenen bir testi. Şimdi pek istenmiyor. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C nedir? Şeker bağlamış hemoglobin demek bu. Hemoglobinin eritrositlerin içinde bulunan bir protein. Hemoglobin A1C yüksekse arkadaşlar bunun yüksek olması istenmez. Sizde uzun süredir kanda şeker yüksek demektir. Özellikle altının üzeri diyabet riskini gösterir. Şeker hastalığı ne kadar şiddetliyse, iyi kontrol edilmediyse hemoglobin A1C seviyesi yükselir. Onun için bunun düşük olmasını istiyoruz. Bir diğer testimiz nedir? FT4. Bu free T4 ya da serbest T4 diye de geçer. Tiroid hormondur bu. Tiroid hormonunun proteine bağlanmamış kısmına biz serbest ya da free T4 diyoruz. Tiroid hastalıklarında artan ya da azalan bir testtir bu. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? TSH. TSH nedir? Tiroidi uyaran hormon, tiroid stimülen hormon demek bu. Beynimizde hipofiz bezinden salınan bir hormon. Tiroid hormonları azsa TSH uyarılır ki tiroid bezine daha çok hormon yap diye uyarı gönderir. Tiroid hormonları azsa TSH yükselir genellikle. Ya da tiroid hormonları çoksa tam tersine TSH düşer. Bir diğer testimiz nedir? FSH, folikül stimülan hormon demek. Bu yine beynimizdeki hipofiz bezinden salınır. Yumurtalıkları uyarır. Bu özellikle kısırlık
adet düzensizliği, menopoz tanısı gibi durumlarda istenen bir test. FSH. Erkeklerde sperm üretimi eksikliğinde yine bu testten faydalanılır. Bir diğer testimiz nedir? LH, luteinizan hormon demek arkadaşlar. Bu da FSH gibi yine hipofiz bezinde, beyinde bulunur. Erkeklerde testosteron, bayanlarda, kadınlarda progesteron salınımı uyaran bir hormon. Bu da adet düzensizliğinde, kısırlıkta istenen bir test. Tıpkı FSH gibi. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? E2 ya da östradiol. Bu da yine çok büyük oranda yumurtalıklardan salınan bir hormon. Az miktarda böbrek üstü bezden de salınır. Bu da yine adet düzensizliği, işte kısırlık gibi durumlarda kadın doğum hekimlerince genelde istenen bir test. Bir diğer testimiz nedir arkadaşlar? Prolaktin. Prolaktin nedir? Yine hipofiz bezinden salınan bir hormon. Memelerden süt gelmesini sağladığı için süt hormonu da deniyor arkadaşlar buna. Prolaktin yüksek olması bir takım durumlara yol açabilir. Görme bozukluğu gibi, baş ağrısı gibi ya da adet düzensizliği gibi. Onun için kadınlarda genellikle adet düzensizliği tanısında istenen bir test prolaktin. Bununla ilgili üstte videoda bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve son testimiz total testosteron. Bu da arkadaşlar erkeklerde testis'ten salınan bir hormon. Erkeklik hormonu da diyoruz. İşte kıllanmayı, kas kitlesini oluşturan, üremi sağlayan bir hormon. Bayanlarda da bunun yüksek olması ne yapar? Tam tersine kıllanma, adet düzensizliği yapabilir. Erkek ve bayanda istenebilen, özellikle adet düzensizliği ya da aşırı kıllanma durumlarında, tüylenme durumlarında istenebilen bir test, total testosteron. Evet, şimdi gelelim hemogram testine arkadaşlar. Bakın burada bir hemogram örneği var arkadaşlar. Birinci parametre VBC. Bu İngilizce White Blood Cell demek arkadaşlar. Yani lökositler. Bunlar vücudumuzda mikroplarla savaşan hücreler. Bunun yükselmesi arkadaşlar, bu raporda gerçi normal. Bunun yükselmesi genellikle enfeksiyon bulgusudur. Birçok enfeksiyon olabilir. Onun dışında işte alerjiler, otoimmün hastalıklar, gebelik, ateş, yanık, stres birçok durumlarda artar ama genellikle enfeksiyon bulgusudur. Bunun düşük olması da pek fazla görülmez ama kemik iliği hastalıklarında düşebilir. Onun dışında kullanılan bazı ilaçlarda düşebilir. HIV hastalarında düşebilir. Otoimmün hastalıklarda düşebilir. Karaciğer ve dalak hastalıkları, dalağın büyümesinde düşebilir. Çok şiddetli enfeksiyonlarda düşebilir. Ama dediğim gibi çok fazla görülmez. RBC ne demek? RBC İngilizce Red Blood Cell, yani kırmızı kan hücresi, yani alüvar demek. Bunlar dokulara oksijen taşıyan hücrelerimiz arkadaşlar. Bunun yüksek olması eritrositoz demek. Bu genellikle genetik bir nedenden ötürü kemik iliğinde fazla eritrosit üretimiyle giden bir hastalığı gösterebilir. Onun dışında konjestif kalp yetmezliği, yani kalp çalışmasında sıkıntılar, koah, akciğerde fibrozis, böbrek hastalıkları, böbreğin bazı tümörleri ya da kullanılan bazı ilaçlarda veya yüksek rakımda yaşayan, işte dağ köylerinde yaşayanlarda RBC seviyesi yükselebilir. Peki RBC'nin düşük olması ne demek? Bunun da düşük olması sizde bir kansızlık, yani anemi göstergesi arkadaşlar. Kansızlığın nedeni çok. İşte demir eksikliği olabilir, folik asit, B12 eksikliği olabilir, kemik iliği yetmezliği olabilir. Damar içinde hemoliz dediğimiz bir takım otoimmün hastalıklar var. Onlara bağlı olabilir ya da kronik hastalıklara bağlı olabilir. İşte kronik böbrek hastalıkları, otoimmün hastalıklar, bir takım infeksiyonlar, HIV gibi, tüberküloz gibi ve bazı kanserler, işte lösemidir, multip miyelom, ülseratif kolit, Crohn gibi bağırsak hastalıklarda RBC seviyenizi düşürüp kansızlığa yol açabilir. Evet, HGB nedir arkadaşlar? Hemoglobin demek. Bu hemoglobin demin anlattığım RBC'nin içinde bulunan bir protein. Bu da dokulara oksijen taşımakta görevli bir protein arkadaşlar. HGB'nin de yükselmesi tıpkı RBC gibi nedenlerle olur. Düşmesi de aynı nedenlerle olur. Bakın bu hastada 9.8 gelmiş. Yani bunda bir anemi, yani kansızlık var. HCT demek arkadaşlar, hematokritin kısaltması. Bu da ne demektir? Kandaki kırmızı kan hücresinin tüm kana oranıdır. Bu da tabi genellikle RBC gibi nedenlerle düşüp yükselir. Hemoglobin, eritrosit sayısı ve hematokrit genellikle birlikte yükselir ve düşer arkadaşlar. Bunlar düşüklüğü genelde
anemi yani kansızlığı gösterir. MCV demek arkadaşlar mean corpuscular volume demek. Bu eritrositlerin ortalama çapını gösterir. MCV'nin yüksek olması şu demek, sizin eritrositleriniz normalden daha büyük çapta ama yine bir kansızlık var demektir. Bunun ana nedenleri nedir? B12 eksikliği, folik asit eksikliği ya da işte kemoterapi alma ya da işte karaciğer hastalığı olabilir. MCV'nin düşük olması sizin eritrositlerinizin çapının küçük olması. Yani eritrositlerin normalden küçük çaplı olması demektir. MCV'nin düşük olması da genellikle demir eksikliği anemisi, talasemi, kurşun zehirlenmesi veya kronik hastalıklara bağlı kansızlıklarda görülür. MCH demek mean corpuscular hemoglobin demek. Bu eritrosit başına ortalama hemoglobin ağırlığını gösterir. Peki MCH yüksekliği ne demektir? Bu genellikle arkadaşlar sizde bir siferostoz denen genetik bir durumun olduğunu ya da işte orak hücreli aneminin olduğunu, düşüklüğü ise sizde yine hemoglobin seviyesinin aslında az olduğunu gösterir. Bunun ana nedenleri nedir? İşte demir eksikliği anemisi, kronik bir takım hastalıklar, onlara bağlı kansızlıklar, talasemi ve yine kurşun zehirlenmesi şeklindedir. MCHC mean corpuscular hemoglobin konsantrasyonu demek. Bu ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu demektir. Bu belirli bir miktar arkadaşlar eritrositlerdeki hemoglobinin ağırlığını verir kabaca. Peki MCHC yüksekliği ne demek? Bu da tıpkı MCH gibi. PLT demek platelet yani trombosit demektir arkadaşlar. Bu trombosit dediğimiz hücreler işte vücudumuzda bir kanama olduğu zaman, bir kesi olduğu zaman ilk olarak oraya giden ve tıkaç oluşturan hücrelerdir. Onun için trombosit seviyesinin düşük olması kanama riskiyle sonuçlanabilir. Peki trombositler yani PLT niye düşer? Kemik iliği hastalıkları işte aplastik anemi, bir takım kemik iliği kanserleri, B12 ya da folik asit eksikliğinde, uzun süreli alkol tüketiminde, kan zehirlenmesinde, kan nakillerinde, kronik bir takım hastalıklarda, kemoterapi alma, radyoterapi alma, viral enfeksiyonlar, gebelik ve özellikle bir takım otoimmün hastalıklarda düşer arkadaşlar. Mesela ITP, TTP gibi hastalıklarda düşebilir. Trombosit yüksekliği işte o da birçok nedenle oluşabilir. 450 binin üzeri bir yüksek kabul ediyoruz arkadaşlar. Trombosit yüksekliği ise başlıca işte demir eksikliği anemisinde artabilir yine. Dalağın hastalanması ya da işlevini yitirmesi, bir takım kemik iliğinin tümörleri, romatizmal hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, damarda eritrositlerin parçalanması yani hemolizle giden hastalıklar ve bir takım inflamatuar bağırsak hastalıklarında trombositler yükselebilir. Çok fazla trombosit yüksekliği işte arkadaşlar böyle 700 bin 800 bin üstü genellikle bir kemik iliği tümörünü düşündürebilir. LYM ya da lenfosit, bakın burada yüzdesini vermiş. Bu ne demektir? Lökositlerden biri arkadaşlar. Yine vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan bir hücre tipi lökosit tipidir lenfosit. Lenfositin yüksek olması gerek yüzde gerekse sayı genellikle ne anlama gelir? Bir, fazla üretim durumunu gösterir. Bu genelde su çiçeği, grip, tüberküloz, kaba kulak, işte rubella, sitomegalovirüs, CMV diyoruz. Brusella, herpes simplex ya da bazı ilaçların yan etkisi ya da işte enfeksiyöz, mononükleoz gibi bir takım viral hastalıklar. Onun dışında kan nakilleri sonrası hepatit, AIDS, otoimmün hastalıklar gibi durumlara bağlı olabilir. Lenfosit düşüklüğü ise yani oran ya da sayının düşüklüğü genellikle işte bulaşıcı bir takım hastalıklar, işte griptir, hepatittir, otoimmün hastalıklar, steroid ilaç tedavisi, radyoterapi alma, kan hastalıkları, bir takım genetik hastalıklar, mesela DiGeorge sendromu var arkadaşlar. Wiskott-Aldrich sendromu var, ataksiya telanjektezi var. Bunlar genetik hastalıklar, nadir görülür. Bağışıklık sistemin yetersiz kalması gibi durumlarda lenfosit seviyesi düşebilir. Monositler yani yine lökosit tiplerinden biri arkadaşlar. Kandaki lökositlerin yaklaşık %2 ile 10'u monositlerden oluşur. Bu da ne yapar? Yine viral, bakteriyel, işte mantar kaynaklı enfeksiyonlarla savaşta bize yardımcı olur. Nötrofil yüzdesi ne demek? Nötrofil de tıpkı monosit gibi bir lökosit tipidir. Kanda en fazla bulunan lökosit budur arkadaşlar. Yaklaşık lökositlerin %55 ile 70'i nötrofillerden oluşur. Bu da yine ne yapar? Bizi virüslerden, bakterilerden, mantarlardan
korumaya çalışan bir bağışıklık hücresidir. Bazofil de yine bir lökosit çeşididir ama bazofilin lökositlerin içindeki oranı azdır arkadaşlar. Yaklaşık %1'inden daha azını oluşturur. Bu da yine virüs, bakteri, mantar gibi enfeksiyon ajanlarıyla savaşmamızda yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar yine hemogram raporunda bakın yüzdesine ilaveten böyle yan tarafında yıldız işaretli yine aynı hücrelerin sembolü vardır. Burada bakın lenfosit yanında yıldız, monosit, nötrofil, eozinofil ve bazofil yanında yıldız var. Bu yıldız olması bu hücrelerin yüzdesi değil mutlak sayısını gösterir. Demin saydığım yüzdeydi. Bunlar da sayısı, yani yüzdesiyle sayısı hemen hemen aynı şeyi ifade eder. Bunları arttıran ve azaltan nedenler yine üstte saydığım durumlarla aynı zaten. RDV Red Cell Distribution White demek arkadaşlar. Bu eritrositlerin birbirinden olan farkının bir göstergesidir. Yani RDV'nin yüksek olması demek eritrositlerin boyutça birbirinden oldukça farklı olduğu anlamına gelir. Bu demir eksikliği anemisi, B12 eksikliği, folik asit eksikliği anemisinde olabilir ya da işte kronik böbrek yetmezliğinde olabilir. Yüksek olması, düşük olmasının pek bir önemi yok. Bu RDV testi arkadaşlar genelde demir eksikliği anemisi ile talaseminin ayrıcının tanısında kullanılır. Talasemide RDV normaldir, demir eksikliği anemisinde yüksektir. Çok da fazla bir kullanım alanı yok bu RDV'nin. PDV nedir arkadaşlar? Trombositlerin boyut olarak birbirinden farklılık durumunu gösteren bir test. Yani PDV yüksekse trombositler birbirinden boyutça farklıdır demektir. Bu test trombosit sayısı normalse çok fazla önemli değil. Trombosit sayısı ile beraber değerlendirilir. PDV yüksekliği bazı kanserlerde işte multiple miyelom, lenfoma gibi kanserlerde, diyabette, kalp damar hastalıklarında ve akciğer embolisinde yüksek çıkabilir. Ama PDV dediğim gibi trombosit sayısı normalse çok fazla önemli bir test sayılmaz. MPV nedir arkadaşlar? Ortalama trombosit volümü, yani mean platelet volümü demektir. Yani bunun yüksek olması trombositlerin çapının büyük olduğunu gösterir. Bu da trombosit sayısı normalse çok fazla önemli bir test değil. MPV yüksekliği niye görülür? Bazı kanserlerde görülebilir. Hipertiroidizm, yani tiroid bezinin fazla çalışmasında görülebilir. Kalp hastalıklarında, diyabette, vitamin D eksikliğinde, hipertansiyonda ve kalpteki bir ritim bozukluğunda MPV seviyesi yükselebilir. MPV değeri ne zaman düşer arkadaşlar? Ülseratif kolit ve Crohn gibi bir takım bağırsak hastalıklarında düşer. Kemoterapi almada ve aplastik anemi denen bir kansızlıkta MPV seviyesi düşebilir ama dediğim gibi bu test trombosit sayısı normalse çok fazla önemli bir test değil. Ve son testimiz nedir? PCT. Bu PCT platelet crit demek arkadaşlar. Yani trombositlerin, kandaki trombositlerin yüzde olarak kapladığı hacmi gösterir. Yani bir çeşit eritrositlerdeki hematokrit gibi trombositlerin kana oranı demektir. PCT. Trombosit sayısı çarpı MPV bölü 10.000 formülüyle hesaplanır arkadaşlar. Bu da trombosit sayınız normalse çok fazla önemli değil ama PCT seviyesinin yükselmesi özellikle bağırsak hastalıkları olan ülseratif kolit ve Crohn hastalığında tipiktir. Bu hastalıklarda PCT yükselmesi tanıya yardımcı olabilir. Evet, hemogram testini öğrenmiş olduk. Şimdi bir de bu hastaya bakalım. Bakın burada ne var? Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH ve MCHC seviyeleri düşük. Yani bu hastada ne var? Bir kansızlık var. MCV de düşük olduğu için eritrositlerin çapı küçük. Mikrositler bir anemisi var. Bakın RDV de artmış. Bu genellikle demir eksikliği anemisinde görülür. Yani bu hastada büyük bir ihtimalle demir eksikliği anemisi var. Şimdi idrar tahlilinde soruyorsunuz. Tam idrar tahlili nasıl yorumlanır? Çok kısaca, basitçe anlayacağınız şekilde bunu özetleyeyim bir raporla. Bakın bir hasta örneği var burada. Tam idrar tahlili yaptırmış. Sırayla başlayalım mesela. Nasıl yorumlayacağız? Bakın. Bakın burada densiteye geçtik. Densite dediğimiz nedir arkadaşlar? Densite demek idrarın yoğunluğu demektir. Bu idrarda 1001 ile 1030 arası normaldir.
pH dediğimiz şey, idrar pH'i nedir arkadaşlar? İdrarın asitlik derecesi. Normalde idrar pH'i arkadaşlar 4,5 ile 8 arası değişkenlik gösterir. Ortalama 6,5 civarı olmalıdır. pH'in düşmesi metabolik asitoz dediğimiz bir durumda genellikle görülür. Onun dışında pH'in yükselmesi çok kabaca genellikle idrar yolu enfeksiyonlarında veya aşırı vejetaryen beslenmede, yani bol yeşillik tüketmede görülür. pH'ten sonra bakın ne var? Protein. Bu hastada negatif çıkmış. Normalde idrarda protein negatif olmalıdır. Yani olmamalıdır. Onun dışında glikoz bakılıyor arkadaşlar idrar tahlilinde. Glikoz biliyorsunuz böbrek yani idrar testinde çıkmaz. Kanda 180 ve üzeri oranda şeker varsa, yani glikoz 180'i geçmişse, o zaman böbrek bu glikozu ne yapar? Tutamaz. İdrara geçebilir. İdrarda glikoz çıkabilir. Tabi idrarda glikoz çıkmasının ana nedeni genelde şeker hastalığı, yani diyabettir. Onun dışında bir takım böbreğin ağır hastalıkları, tümülüs hastalıkları diyoruz. Ya da işte gebelik, multiple miyelom gibi hastalıklarda idrarda glikoz görülebilir. Çoğu zaman da arkadaşlar kullanılan bazı ilaçlara bağlı yalancı reaksiyonlar idrarda glikoz çıkmasına neden olabilir, ama asıl neden neymiş? Şeker hastalığı. Glikozun idrarda da. Keton dediğimiz arkadaşlar, idrarda keton, normalde idrarda keton çıkmaz. Keton çıkması yağların yakıldığını gösterir. Bu genellikle diyabette görülür arkadaşlar. Ve uzun süreli kusmalarda, çocuklarda, uzun süreli açlıkta yine idrarda keton görülür. Bilirubin. Şimdi normalde bilirubin de yine idrarda olmaz arkadaşlar. Bilirubinin pozitif olması genellikle karaciğer ya da safra yolunda bir tıkanıklığı gösterir. Yani bir sarılık durumunda bilirubin çıkabilir. Ürobinojen dediğimiz arkadaşlar yine bilirubin gibi, ama bu idrarda bir miktar bulunan bir madde. Bu bilirubinin bir parçalanma ürünü aslında. Normal demesi normal, yani idrarda bir miktar ürobinojen vardır. Çok yükselmesi tıpkı bilirubin gibi bir takım durumlarda, sarılık durumlarında görülebilir. Şimdi lökositin olması arkadaşlar, her sahada büyük büyütmede 4'e kadar lökosit olabilir. Onun dışında 4'ü geçerse artık bu idrar yolu enfeksiyonu göstergesi olabilir. İdrar kültürü yapılmalıdır. Birçok durumda olabilir bu. İşte glomerulonefrit dediğimiz böbrek hastalıklarından tutun, idrar yolu enfeksiyonları, sistit dediğimiz işte mesane iltihabı, prostatit, üretrit dediğimiz üretre iltihabı. Onun dışında kullanılan bazı ilaçlar da lökosit pozitifliği yapabilir. Yani bu lökositin pozitif olması arkadaşlar genellikle nedir? İdrar yolu enfeksiyonunu gösterir. Nitrit dediğimiz yine idrarda nitrit üreten bakteri varlığını gösterir. Hem nitrit hem lökosit pozitifse bu idrar yolu enfeksiyonunu artık daha net bir şekilde gösterir. İdrarda bir enfeksiyon ihtimalini güçlendirir. Evet, idrar tahlili kabaca böyle arkadaşlar. Sorunuz varsa bana videonun altından sorabilirsiniz. Yine kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.